Merhaba, Silva Zihin Kontrol Metodu basamaklarının ikinci videosuna hoş geldiniz. İkinci basamağa başlamadan önce alfa seviyesine girmeyi ve gözünüzün önünde canlandırmayı başarmalısınız. Daha sonra bu metodu uygulayabilirsiniz. İkinci basamak dinamik meditasyon. Dinamik meditasyonun amacı sorunlarınıza çözüm bulmaktır. Dinamik meditasyonla sorunlarınızı çözmeye başlamadan önce basit basamaklarla başlamalısınız. Öncelikle sizi çok mutlu eden bir olayı gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Gözünüzün önünde bütün ayrıntılarıyla bu yaşadığınız olayı canlandırın. Hissettiğiniz duygular nelerdi? Gördükleriniz, duyduklarınız, etrafınızdaki kokular. Bunların hepsini canlı olarak gözünüzün önüne getirin. Bu aynen gerçekten yüzme ile yüzme sözcüğünü söylemek arasındaki fark gibidir. Bu egzersizle dikkatinizin yoğunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Jose Silva diyor ki, beta seviyesinde yaşadığınız bu olayın sizdeki hatırası ile alfa seviyesinde canlandırarak o olayı tekrar çağırmak arasındaki farkı deneyimleyin. Dikkatinizi yoğunlaştırmak üzerine bir örnek vermek istiyorum. Sabah işe gitmeden önce anahtarınızı nereye koyduğunuzu araştırdığınızı düşünelim. Anahtarınızı her zaman aynı yere koyma alışkanlığınız yoksa sabah anahtarınızı bulmak için biraz zaman harcayacaksınız. Ancak dinamik meditasyonu gerçekleştirerek anahtarınızı en son koyduğunuz yeri gözünüzün önünde canlandırarak anahtarınızı kolaylıkla bulabilirsiniz. Böylece sabahları anahtarınızı bulmak için zaman kaybetmeyeceksiniz. Bu basit bir örnek tabii ki ama aynı şekilde bunu iş yerinde de kullanabilirsiniz. Mesela önemli bir projeyi tamamlamanız gerekiyor ama gerekli detayları hatırlayamıyorsunuz. O zaman yapacağınız ilk şey bu ödevin size verildiği zamanı ya da aynı şekilde aynı görevi yaptığınız zamanki durumu hatırlayın. Böylece daha etkili olarak çalışacaksınız ve arzu ettiğiniz sonucu elde etmeniz de daha kolay olacak. Dinamik meditasyonun 4 tane önemli kanunu var. Bir şeyin olmasını gerçekten arzu etmelisiniz. Gerçekleşmesini istediğiniz olayın hayatınızda çok derin bir etkisi olması gerekiyor. Bunun gerçekten olmasını arzu etmelisiniz. Mesela iş yerinizdeki arkadaşınızın o gün kırmızı bir tişört giymesini isterseniz zihniniz bunun olması için odaklanmayacaktır ve bu gerçekleşmeyecek. Çünkü o kişinin kırmızı tişört giymesinin sizin hayatınız üzerinde hiçbir önemli etkisi yok. Ancak bir projeyi en başarılı şekilde bitirmiş olarak canlandırırsanız, zihniniz bunu kabul edecek ve bunun olmasını sağlamak için sizi destekleyecektir. İkinci kanun, bu arzunuzun gerçekleşeceğine inanmalısınız. Eğer olmasını istediğiniz şeyin ulaşılmaz olduğuna inanıyorsanız, zihniniz sizin bunu gerçekliğe dönüştürmenizi engelleyecektir. Ancak bunun olacağına inanırsanız, zihniniz sizi bunun gerçekleştirmeniz için destekleyecektir. Üçüncü kanun, bunun olmasını ümit etmeli ve beklemelisiniz. Düşünce şeklinizi şüphe etmekten başarmayı arzuladığınız şeyin gerçekleşeceği yönünde değiştirmelisiniz. Bunun olacağını isteseniz, hatta inansanız bile eğer bunun gerçekleşeceği yönünde bir beklentiniz olmazsa, bunun gerçekliğe dönüşmesi için etkili bir şekilde gözünüzde canlandıramazsınız. Dördüncü kanun, arzunuzun gerçekleşmesi için yeni bir sorun yaratamazsınız. Bazen gerçekten bir şeyi isteyince bazı negatif olaylar olursa bunun sizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünebilirsiniz. Eğer iş yerinde bir iş arkadaşınız bir görevi başaramazsa kendinizin hemen bu göreve atanacağınızı ve bunu tamamlayarak bir kahraman gibi görüleceğinizi düşünebilirsiniz. Gerçekte negatif bir durumu pozitife çevirebilirsiniz. Ancak bunun için alfa seviyesini kullanamazsınız. Silva alfa seviyesine girdiğinizde yüksek bir yaratılış zeka konumuna gireceğinizi ve bu yüksek yaratılış konumunun kendi sorununuza çözüm bulmak ve gerçekleştirmek için başka problemler hayal etmenizi engelleyeceğini söylüyor.
Silva bu konuda çok ısrarlı. Çünkü çalışmaları sırasında insanların yaptığı bütün kötülükleri beta seviyesinde gerçekleştirdiğini, asla alfa ve teta seviyesinde bunun olmayacağını ispatlamış. Jose Silva diyor ki, kendimiz için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi başkalarından almadan ve onları incitmeden elde edebiliriz. Şimdi çözüm bulmak isteyeceğiniz basit bir problemi göz önüne getirelim. Dinamik meditasyonun basamakları şöyle. Öncelikle meditasyon konumuna geçin. Birinci basamakta olduğu gibi. Daha sonra en son bu sorunla karşılaştığınız zamanı gözünüzün önünde canlandırın. Ya da bu soruna benzer bir sorunu çözmek istediğiniz zamanı gözünüzün önüne getirin. Bu olayı zihin ekranınızda canlandırın. Yavaşça bu ekranı gözünüzün önünden sağ tarafa doğru çekin ve sol taraftan bunun yerini alacak görüntüyü getirin. Bu ekranda sorunu çözüyorsunuz. Bütün 5 duyunuzu kullanabileceğiniz ölçüde canlandırın. Dinamik meditasyonun en önemli noktası bu. Kendinizi bu sorunu çözmüş olarak canlandırdığınızda bu görüntüyü sağa doğru ilerletin ekranda. Sonra 3. canlandırmayı yapın. Bu sorunu çözdüğünüzde hayatınız nasıl değişecek? Bu sahnede kalabileceğiniz kadar uzun süre kalın. Gerçekten bu istediğiniz şey olduğunda hissedebileceğiniz bütün duyguları hissedin. Tekrar bütün 5 duyunuzu kullanın. Bunu bitirdiğinizde daha önce yaptığınız gibi 5'ten geriye doğru sayarak beta seviyesine dönün. Bu meditasyon seviyesini bitirdiğinizde sorununuzu çözmek ve arzunuzu gerçekleştirmek için ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Silva yaptığınız her meditasyon sonunda istediğiniz sonucu hemen alamayacağınızı, ancak bu meditasyona devam ettiğinizde daha fazla başarı elde edeceğinizi söyler. Bu arzularınızı gerçekleştirdiğinizde bunların rastlantı sonucu olduğunu değil, yaptığınız meditasyonlar ve görselleme sonucu olduğunu düşüneceksiniz. Aynı zamanda zihin kontrol meditasyonlarını bıraktığınızda bu rastlantıların azalacağını fark edeceksiniz. Bu da bunların rastlantı olmadığını size gösterecek. Başlangıçta olma olasılığı daha yüksek olan şeyleri hayal edin. Bu yapabilme yeteneğinizi geliştirecek ve kendinize olan güveninizi artıracaktır. Daha sonra gerçekleşmesini istediğiniz ama olması daha zor olan şeyler üzerinde odaklanabilirsiniz. Bunun için bir liste yapın. Basit olarak başlayın bu listeyi. Çünkü her zaman listeye yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Listenizdekiler gerçekleşmeye başladıkça yenilerini ekleyin listenize. Bir anda birçok şeye odaklanmanız mümkün olmayacaktır. Ve hatta bunun aksine istediğiniz şeyler gerçekleşmediğinde huzursuzluk hissedeceksiniz. Öncelikle basitten başlayarak listenizi hazırlayın. Bunların hayatınızda yapacağı değişiklikleri gözünüzün önünden geçirin ve daha sonra birer birer dinamik meditasyona başlayın. Dinamik meditasyonun özeti de buydu. Aslında bu videoyu daha önce yayınlamıştım. O videoyla ilgili linki de aşağıda bulabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarınıza da dağıtırsanız çok sevinirim. Meditasyon videolarımla ilgili bazı yorumlar alıyorum. O yüzden tekrar açıklama yapmak istedim. Kanalım monetize olmadığı için reklamları seçme şansım yok. Özellikle meditasyon videolarında bu reklamların can sıkıcı olduğunun farkındayım. Yeni video yapmıyorum meditasyonla ilgili çünkü biliyorum yeniden video girecek aralarına. O nedenle yeni meditasyon videoları yapmak için monetize olmayı bekliyorum. Daha sonra birçok meditasyon videosu yapacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim.